İbrahim Hacı Osmanoğlu'ndan yeni açıklamalar. Jude Bellingham Mourinho hakkında ne söyledi? Amerika'da milli takım oyuncularımıza büyük tepki. Michel Platini Kenan Yıldız hakkında ne söyledi? Fabrizio Romano, Kenan Yıldız'ın Arsenal'a transfer olma ihtimalini konuştu. Ronaldo Dünya Kupası'nda attığı golle hangi rekorları kırdı? A milli futbol takımımız siyahi bir forvet arıyor. Milli takım hakkındaki şok iddialar. Dünya Kupası'ndan haberler, hepsi ve daha fazlası bu videoda olacak. Hazırsanız başlayalım. Hepinize merhabalar dostlar, hoş geldiniz. 22 Haziran Ganalı Şaman. Harry Kane'e büyü yapıyorum. Sadece ülkeme karşı onu durduracak kadar yeterli olacak. 24 Haziran İngiltere Gana ile 0-0 berabere kalıyor arkadaşlar ve ilk yarıda da çok etkisiz bir futbol oynuyorlar. Ganalı Şaman ve Cadı abiler 2 gündür Harry Kane'i bize bırakın, biz onu hallederiz diyorlardı. Bir bildikleri varmış, bu adamlar bu işin vakkosu kardeşim, saygılar sevgiler diyorlar. Böyle şeylere inanır mısınız bilmiyorum ama adamlar sanırım tutturmuş gibiler. Jude Bellingham maçın oyuncusu seçiliyor. Maçın oyuncusu ödülünü hak etmedim diyor. Benim görüşüme göre bu ödül Ganalı bir oyuncuya verilmeliydi diyor. Zabıta bizi şaşırtıyor valla. Jude Bellingham ilk yarının sonunda Gana ekibine bazı sözler söyledi. Zabıta büyüyü teftişe gitmiş arkadaşlar herhalde. Burada büyü yapmayın kardeşim, tezgahı toplayın demiş herhalde. Dünya Kupası'ndaki açılış maçlarında 4 gol attıktan sonra İngiltere Gana karşısında ilk yarıda tek isabetli şut bile kaydedemedi arkadaşlar. Biraz bizim milli takımımızı izlesinler. Biz şut nasıl çekilir bizim milli takımdan öğrensinler. Evet, Los Angeles'a gelen A milli takıma taraftarlarımız tepki gösteriyor arkadaşlar. Neler söylüyorlar? A milli takım kafilesi Amerika Birleşik Devletleri'nde Türk taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Gel bizi de tehdit et diyorlar. Kime diyorlar? İbrahim Hacı Osmanoğlu'na. Adam mısın Hakan diyorlar. Hakan Çalhanoğlu'na söylüyorlar. 3-5 liyakat size, kurban etmeyeceğiz sizi diyorlar. Yazıklar olsun diyorlar. Montella go home diyorlar haklı olarak. 3-5 müteahhitten daha çoktur Türkiye diyorlar. Utanın diyorlar arkadaşlar. Bir sürü şey söylüyorlar. Bazı oyunculara destek oluyorlar. Bazılarına da tepki gösteriyorlar. FIFA Başkanı Infantino, gelecek Dünya Kupalarında hidrasyon molalarının uygulanabileceğini söylüyor. Su molaları devam edecek diyor. Tabii ki de paranın tadını aldı. Fabrizio Romano açıkladı. Evet, Atletico Madrid'den resmi bir açıklama geliyor. Atletico Madrid, Alvarez transferi nedeniyle Barcelona'ya karşı FIFA'ya şikayette bulunacak. Kulüp CEO'su Gil Marin, bizim sorumluluğumuz Atletico'nun çıkarlarını savunmaktır ve bu nedenle aktif sözleşmesi olan bir oyuncuyla koruma dönemi içinde görüşme yaptığı için Barcelona'ya karşı FIFA'ya şikayette bulunacağız diyorlar arkadaşlar. Orada bayağı bir bu transfer çıkmaza girdi gibi gözüküyor. Real Madrid Enzo Fernandez'i bir numaralı transfer hedefi olarak belirliyor arkadaşlar. Sizce Real Madrid'in orta sahasındaki sorunu çözebilir mi Enzo Fernandez? Aslında Mourinho orta sahada iki yönlü oynayabilen bir oyuncu istiyordu. Bence Enzo defansif anlamda iyi. Evet, efsane Fransız futbolcu Michel Platini Tutto Sport'a konuşuyor. Kenan Yıldız, Yamal ve Olise kadar yetenekli diyor arkadaşlar. Sizce de öyle midir? Ben de katılıyorum bu yoruma. Tabii ki de sakatlık onu çok fazla etkiledi. Arsenal da onu istiyor biliyorsunuz ve Fabrizio Romano da bununla ilgili konuşmuş. Ne diyor Romano? Arsenal'ın Kenan Yıldız'a olan ilgisi hakkında son gelişmeleri paylaşıyor. Sizlerden birçoğunuz İngiltere'den gelen Kenan Yıldız ve Arsenal hakkındaki devam eden söylentiler hakkında bize soruyorsunuz. Çünkü İngiltere'nin en önemli gazetelerinden bazıları, The Athletic dahil, son günlerde Kenan Yıldız'ı Arsenal ile ilişkilendirmeye devam etti diye açıklayan İtalyan gazeteci, Arsenal gerçekten Kenan Yıldız'ı ister. Bunda şüphe yok. Kenan Yıldız kalibrede bir oyuncuyu kim almak istemez ki diyor. Ama Juventus acı dolu bir şekilde sona eren bir sezondan sonra yeniden başlıyor. Juventus için o kilit bir oyuncu. Juventus için gelecek sezon ve gelecek için üzerine inşa edebilecekleri bir oyuncu. Juventus zaten Kenan Yıldız üzerinde önemli işini yaptı. Sözleşmesini yeniledi, maaşını iyileştirdi. Yani Juventus çok önceden harekete geçti ve bugün Arsenal hakkındaki tartışmayı bırakmalıyız. Bu Arsenal'ın hayalleri başlığı altına girecek bir konu. Artık bu transfer hayal diyor. Gerçeklik başlığı altında değil diyor. İmkansız. Arsenal Kenan Yıldız yerine kimi transfer etmeli diyor. Kenan Yıldız gerçekten biraz rahatına düşkün çünkü bu milli takımın komple performansından sonra oyuncular ilk 11 tehlikesi yaşayabilirdi ama Kenan Yıldız orada bir dokunulmaz. Neden kalmak istediğini de bu şekilde yorumlayabiliriz. Portekiz ve Arjantin gruplarını lider bitirmeleri halinde çeyrek finalde karşılaşacaklar arkadaşlar. Bu ikiliyi, bu iki keçiyi yeniden bir arada izler miyiz? Bu arada sizlere sorayım, siz Ronaldo'cu musunuz, Messi'ci misiniz? Bir görelim. Bizi izleyenlerin yüzde kaçı Ronaldo ve Messi'yi izliyor? Bu arada arkadaşlar videolarımız yine güzel izleniyor.
izleniyor. Like sayımız biraz düşük kalıyor arkadaşlar. Lütfen like sayısını 1000 üzeri yapalım. Soru: kameraya neden geri döndüm dedin? Cristiano Ronaldo insanlar unutmasın diye. Ronaldo çok fazla eleştiri almıştı. Ben de eleştirmiştim arkadaşlar. Ronaldo kameraya doğru yaklaştı ve I am back dedi arkadaşlar. Ben geri döndüm dedi. Ronaldo sadece Messi goller atmadı. Mbappe de attı. Haaland da attı. Ben diğer futbolcuları düşünmüyorum. İşime bakıyorum diyor. Ve Ronaldo attığı gollerle hangi rekorları kırdı? Dünya Kupası'nda gol atan en yaşlı ikinci oyuncu. Dünya Kupası'nda gol atan tek YouTube içerik üreticisi. Burada sanırım Merih Demirel'e bir gönderme var. Kariyerinin 974. golü, Portekiz formasıyla 144. golü, 6 farklı Dünya Kupası'nda gol atan tek oyuncu. Evet arkadaşlar, birazdan Hacı Osmanoğlu'nun açıklamalarına geleceğiz. Yeni açıklamalar var. Candaş Tolga Işık şöyle bir yorum yapıyor. Milli takım kampındaki oyunculara her galibiyetten sonra koşa koşa soyunma odasına inip video çeken spor bakanı herhangi bir mağlubiyetten sonra soyunma odasına gelip destek oldu mu diye sordum. Hayır dediler. Ve daha da acınası, Sayın Bakan son maçı beklemeden uçağa atlayıp Türkiye'ye geri dönmüş. Ya spor bakanı orada olması gerekiyor ve uçağa atlayıp geri dönüyor. Ülkenin spor bakanının milli takıma yaptığı şu muamele inanılır gibi değil. Bu çocukların önünde daha uzun yıllar ve büyük başarılar var. Bizim çocuklar kazanınca mı bizim Sayın Bakan çok yazık diyor arkadaşlar. Candaş Tolga Işık söylüyor. TFF Euro 2028'e kadar A milli takıma kazandırılabilecek yabancı kökenli siyahi bir santrafor için çalışma yürütüyor arkadaşlar. Böyle bir arayışımız varmış. A milli takım devşirme siyahi bir forvet arıyor arkadaşlar. Yani her takım bu şekilde siyahi oyuncuları oynatıyor arkadaşlar. Yani kendi ülkesinde olmayan oyuncuları oynatıyorlar daha doğrusu. Biz de neden böyle bir şey yapmayalım? Ben bu yeniliğe açığım arkadaşlar. Çünkü bu oyuncular çok dayanıklı ve çok atletik oluyorlar. Milli takımlarına seçilmeyen oyunculara bakabiliriz. Oradan transfer yapabiliriz arkadaşlar. Herkes yapıyor. Fransa'da 1-2 tane Fransız var mesela. A milli takıma devşirme forvet, Türkiye Futbol Federasyonu'nun golcü sıkıntısı yaşayan A milli takım için devşirme bir santrfor arayışına girdiği öne sürüldü. Gazeteci Mehmet Aslan, TFF'nin büyük olasılıkla siyahi bir forveti milli formaya hazırladığını açıkladı. Montella'nın santrfor eksikliğini sürekli dile getirdiği Cenk Tosun'dan sonra kadro ihtiyacını karşılayacak bir golcü bulunamadığını belirtti. Akıllara gelen isim Kıbrıslı Türk anne ve Barbadoslu babadan 2000 yılında dünyaya gelen Ryan Brewster oldu. İsmi sanırım böyle okunuyor. Chelsea altyapısında yetişen ve şu an Sheffield United'da forma giyen Brewster, İngiltere A milli takımına hiç çağrılmadı. İngiltere, Barbados ve Türkiye arasında seçim yapma hakkına sahip. 26 yaşındaki forvetin güncel piyasa değeri 2,5 milyon euro olarak gösteriliyor arkadaşlar. Ne dersiniz? Evet, şöyle de bir kriz var milli takımda. A milli takımımızın FIFA mecbur etti denilen Arizona kampının aslında zorunlu olmadığı, kavurucu sıcağa rağmen Türkiye Futbol Federasyonu'nun değiştirme hakkını kullanmadığı ortaya çıktı. İnanılmaz, bak, skandal bu. Almanya, Fransa, Avusturya, Japonya, Portekiz ve İspanya kendi tercih ettiği tesislerde kamp yaptı. Evet, milli takım oyuncularının tanıdıkları, akrabaları, eşleri toplam çağırdığı insan sayısı 470 küsür arkadaşlar. 470 küsür kişiyi arkadaşlar ağırlıyorlar, otel masrafları vesaire, kamp alanını seçemiyorlar. Çok garip. Hacı Osmanoğlu'ndan açıklama ve ilk defa özür diliyor arkadaşlar. Tepkiler üzerine herhalde. Tek üzüntümüz bu insanlara hayal kırıklığı yaşatmak. Dünyanın her yerinden geldiler. Hala içimiz acıyor. Bu değerli insanlardan sizlerin huzurunda özür diliyoruz. Yine telafi edecek olan bizim çocuklardır diyor. Ama bence sadece oradaki taraftarlardan özür diliyor arkadaşlar. Evet, Başkan Hacı Osmanoğlu ve Kenan Yıldız Los Angeles'ta taraftarlara imza dağıtıyor. Taraftarlar Kenan Yıldız'a "Kenan, moralini yüksek tut, seninle izliyorlar." Başkana da "Başkanım hoş geldiniz. Hep destek, tam destek" diyorlar. Hacı Osmanoğlu, Allah nasip etmedi. Önümüze bakacağız. Önümüzde bir Avrupa şampiyonası olacak. Ve inşallah vatandaşlarımızı orada güldürürüz diyor. Siz olduğunuz sürece biz gülmeyeceğiz bence. Los Angeles'taki Türk taraftarlar A milli futbol takımının kamp yaptığı otel önünde konvoy oluşturarak milli takıma destek verdi. Yani arkadaşlar, ben diğer Dünya Kupası maçlarını izlerken bile keyif almıyorum. Milli takımın ABD maçı için bile hiç böyle enerjim yok aslında. Böyle bir isteğim yok ama o maçı da izleyeceğiz canlı yayında sizlerle beraber. Ama insanlar böyle gruptan çıkmışız gibi falan eğleniyorlar. Tamam, bizim çocuklara moral olsun. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hacı Osmanoğlu'nun okuma yazmayı 4. sınıfta öğrendiği ortaya çıktı diyorlar. Bu haber doğru mu arkadaşlar? Bir araştırması olan var mı? Ben araştırmadım çünkü. Olabilir. Dünya Kupası'na veda etmesi kesinleşen ülkeler Haiti, Türkiye, Tunus, Ürdün. Hangi takımlar arasında yer alıyoruz bakın. Son 32 turunu garantileyen ülkeler Meksika, ABD, Fransa, Norveç, Arjantin. Nihat Kahveci'den de açıklama
açıklamalar var. Başarısızlığın bir bedeli vardır. Başarısızsınız şu an ve bunun bedeli olmalı diyor. Federasyon başkanı, yönetimi de teknik heyette değişmeli diyor Nihat abi. Nihat abiden açıklamalar devam ediyor. Ben böyle inat bir federasyon, böyle inat bir teknik heyet görmedim abi. İnsan hatasını kabul eder. 180 dakika gol atamamışsın. Bana hala istatistik okuyorsun. Böyle bir dünya yok. Milletin ne Türklüğü kaldı? En baba Türk Montella oldu. Sende Türk ölçerlik mi var ya? Bu senin ne haddine diyor arkadaşlar. Nihat abinin yorumlarını seviyorum arkadaşlar. Ben de onun gibi bazen dobra olmaya çalışıyorum tabii ki de. Cem Küçük, Dünya Kupası'na gittin diye villa mı verilir? Almanlar ne yapsın o zaman? Her birinin milyar dolarlık servetleri olması lazım. Almanya'nın Dünya Kupası kazanılması halinde vereceği prim 100.000 euro. Ya inanılmaz arkadaşlar. Jose Mourinho Arda Güler'i Real Madrid takımının olmazsa olmaz bir parçası olarak görüyor arkadaşlar. Marca gazetesi de bunu haber yapıyor. Jude Bellingham Mourinho hakkında konuşuyor. Mourinho ile çalışacağım için çok mutluyum. O gerçekten çok üst düzey bir teknik direktör. Oldukça iyi transferler yaptık. Hepsi çok tecrübeli oyuncular, çok daha iyi bir takım olduk diyor Zabıta Bellingham. Evet, bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Lütfen like atarsanız çok ama çok mutlu olurum. Like attıktan sonra hype hakkını kullanmayı unutma. Kanalımıza abone olduktan sonra bildirim zilini açarsan canlı yayınları kaçırmamış olursun. Hepinizi canlı yayınlara bekliyorum. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal. Bay bay.